Motosiklet eğitimi gerekli mi? Motosiklet eğitimi almak şart mı? Şimdi motosiklet eğitimi niçin almak gerekir? Öğrenmek için. Ben biliyorum, motosiklet kullanıyorum. Hiç eğitim aldım mı? Almadım. Almam gerekli mi? Şimdi eğitim demek şöyle bir şey oluyor. Eğitimin iki farklı yolu var. Bu konuyu böyle anlatırsam herhalde birçok kişi daha iyi anlayacaktır. Birincisi deneyimleyerek öğrenmek. Birçok insan bunu hayatın her alanında yapıyor. Mesela motosiklet kullanırken olduğu gibi evde kek yapmayı, pişirmeyi denerken de oluyor. Bazı kadınlar kendi kendilerine yapıyorlar. Ya da benim gibi meraklı erkekler de mutfağa girip bazı şeyleri deneyimleyerek yapmaya çalışıyorlar. Oluyor mu? Kek yeniyor mu? Soru işareti. Şimdi deneyimleyerek öğrenme aşamasında, sürecinde insanlar bir şey yapıyorlar. Yaptıkları şeyin akabinde o yaptıkları şeyle ilgili bir şeyleri öğrenip öğrenememe garantileri var mı yok mu? 55 sene motosiklet kullanmış bir abimizin kontra bilmediğini, yanımdan geçerken yoldan çıkmak üzere olup motoru son anda durdurmasını esnasında ben anladım. Yani kontra bilmediği için motor ters tarafa gitti. Az daha kaza yapıyordu. Ve 55 yıldır motosiklet kullanan bir insan bu. Sorduğumda da ben futboldan hiç anlamam, bana futboldan bahsetme, sevmiyorum falan gibi bir laf etti. Demek ki deneyimleyerek öğrenme sürecinde insanlar her şeyi tam manasıyla öğrenemeyebiliyorlar. Peki bu sürecin ne kadar süreceği belli mi? Bilmiyorum, işte 55 yıldan fazla da sürebiliyor. Ya da birkaç sene, 5-10 sene de sürebilir. Birkaç ayda her şeyi öğrendiğini zanneden insanlar da olabiliyor. Peki bu öğrenme sürecinin ne kadar süreceği belli değilken bedeli ne olacak? Yani bir eğitim alıyorsun da bunun bir bedeli olması lazım. Bunun bedeli ne olacak? Ya bedeli işte ne olsun ki? Yakıt, motor sürüyorsun. E, Ufak tefek kazalar bazen oluyor. Yan yatırma, düşürme. İşte kaydım, bilmem ne, yoldan çıktım. Bakışım kilitlendi. Tamam, yani motoruna biraz zarar geliyor mu? Geliyor. Yaptırıyorsun, biraz masraf ediyorsun. Peki vücudun herhangi bir yerine bir şey olsa ne olacak? Bazen bunu anlatmak için insanlara diyorum ki, ya senin kolunun bir fiyatı var mı? O ne ya? Nasıl yani? Kolunun bedeli var mı? Yani benim bir arkadaşım var, kolu yok da kol nakli bekliyor ama seninle fiyatta anlaşırlarsa kolunu nakletmek istiyor. İster yani, alır. Sen bedelini söyle, onda para çok. Olur mu böyle, benim kolumu vermem diyor. Bedeli yok, öyle bir şeyin bedeli olur mu? Olmaz. O zaman deneyimleyerek öğrenme sürecinde ne bedeller ödeyeceğimiz veya ödemeyeceğimiz belli değil. Yani o yüzden sürecin uzunluğu belli değil. Garantisi yok. Büyük bedeller de ödeyebiliriz. İkinci bir öğrenme süreci var. Öğrenme şekli var. O öğrenme şeklinde de o işi bilen bir uzmandan eğitim alarak oluyor. Birisine gittiğiniz zaman işte ben kek yapmayı öğrenmek istiyorum. Ne bileyim, bir pastacıya gitseniz herhalde size bunu anlatır. Bunu karşılığında bana şu kadar para ver der. Ve en iyi şekilde öğrenmiş olursunuz herhalde. Ya da motosiklet öğrenmek istiyorum. Gidersiniz eğitim veren bir eğitmene. Dersiniz ki ben motosiklet kullanmayı öğrenmek istiyorum. O da size der ki tamam, ne durumdasın? Şu durumdasın. Sizi ben yolda motosiklet kullanır hale getireceğim. Bunun için de şu kadar zamana ihtiyacımız var. Bu zaman süresince şu eğitimleri yapacağız. Tamam, eğitmenden eğitim alacağımız zaman süresinin ne kadar olduğu belli oldu. Fiyatı ne kadar hocam? Şu kadar da bedel ödeyeceksiniz. Tamam, fiyatı da belli oldu. Eyvallah. Garanti öğrenebileceğiz mi? Zaten garantili öğrenebilmek için o uzmana ihtiyacınız var. Öğrettiği şeyleri evet garanti öğreniyorsunuz ve öğrenemedim veyahut da doğru mu öğrendim, yanlış mı öğrendim gibi bir tereddütünüz olmuyor. Şimdi bir tanesi de süreç belli değil, bedel belli değil, süre belli değil, garanti değil öğrenmeyeceğiniz. Diğerinde süresi belli, öğrenebilme garantisi var ve bedeli de belli yani. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz?